Dünya ticaretinin %80'i denizler aracılığıyla yapılıyor. Bu nedenle dünyanın en büyük güçleri bu ticaret yollarını kontrol altında tutmaya çalışıyor. İşte burada diğerlerinden sıyrılan bir devlet var ve bu devlet Kanada'dan başkası değil. Bu devasa ülke çok yakında dünya ticaretini alt üst edecek. Trump bu nedenle gözü tamamen Kanada'ya çevirmiş durumda. Daha önceki videomda da anlattığım gibi Donald Trump'ın oğlu X'te Greenland, Kanada ve Panama kanalının sepete koyduğu görseli paylaşmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde işleri resmileştiren bazı olaylar yaşandı. Mesela Trump'ın uçağı Greenland topraklarına indi. Ayrıca Elon Musk Kanada Başbakanı'na hedef alan "Kızım sen artık Kanada valisi değilsin" diye tweet attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin neden Greenland'ı istediğini anlattığım videoda Kanada'yı da detaylıca ele almamı istemiştiniz. Öyleyse buyurun. Trump neden Kanada'yı istiyor ve Kanada neden diğer ülkelerin aslında en büyük düşmanı gibi sorulara cevap arayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. En az 3000 beğeni bekliyorum. Kanada'yı gelecek yıllarda bu kadar özel kılacak şeyler arasında onun uzun kıyı şeridi, buzsuz limanları ve stratejik konumu bulunuyor. Fakat bunlardan daha önemlisi ise Arktik'te büyük bir alana sahip olması. İşte bu nedenle birçok analist Kanada'nın dünya ticaret dinamiklerini çok yakında değiştireceğini öngörüyor. Peki Arktik'te ne var ve bu bölge dünya ticareti için neden bu kadar önemli? Öncelikle Arktik dediğimiz bu bölgede kuzey sınırları nedeniyle Kanada oldukça önemli bir konumda. Ayrıca Greenland, Danimarka'nın kontrolü altında olduğu için Danimarka'da otomatik olarak Arktik ülkesi sayılıyor. Gelelim diğer ülkelere. İzlanda teknik olarak Arktik çemberinin tam sınırında. Ancak Grimsey ve Kolbinsey adlı iki adası Arktik çemberi içinde yer aldığından Arktik ülkesi olarak kabul edilir. Norveç'in %50'si de bu sınırlar içerisinde yer alıyor. Bu bölgede Norveç'e ait bazı adalar bulunuyor. Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın yanı sıra Rusya 15.000 mil uzunluğundaki kıyı şeridiyle Arktik okyanusunu paylaşır. Gerçeği söylemek gerekirse Ruslar bu bölgedeki en güçlü devletlerden birisi. Arktik bölgesindeki nüfusun %50'si Rusya'da. Çünkü Rusya'nın neredeyse tüm kuzey kısmı Arktik çemberine dahildir. Fakat aramızda bir de oyun bozmayı seven bir devlet var. Amerika Birleşik Devletleri 1867 yılında Rusya'dan Alaska'yı satın alarak Arktik bölgesinin bir üyesi olmuştu. Gördüğünüz gibi o günden bugüne değişen pek bir şey yok. ABD toprak satın almayı çok seviyor ve bu gelenek günümüzde de devam ediyor. Buzlar eridikten sonra burada yeni nakliye yolları oluşacak ve bu yollar dünya ekonomisinin haritasını değiştirecek. Bu ticaret yolları arasında iki rota öne çıkıyor. Birincisi Kuzeybatı geçidi, diğeri ise Kuzey Denizi rotası. Kuzeybatı geçidi dediğimiz bölge, Pasifik ve Atlantik Okyanusu arasında bir nakliye rotası. Asya ile Kuzey Amerika arasındaki ticareti büyük ölçüde arttıracak bir rota. Üstelik bu rota diğer ticaret yollarına kıyasla çok daha ucuz. Gerçeği söylemek gerekirse 20. yüzyıla kadar herkes Kuzeybatı geçidinin sadece bir efsane olduğunu düşünüyordu. Ancak 1906 yılında Norveçli kaşif Roald Amundsen bu geçidi keşfetti. 1903 senesinde küçük bir gemiyle Norveç'ten yola çıktı ve 3 yıl süren yolculuğunun ardından Kanada'nın Herschel adasına ulaştı. İşte bu olay Arktik bölgesinde belgelenmiş ilk seyahatti. Bundan sonraki 100 yıl boyunca buradan hiçbir ticari gemi geçmedi. Ta ki 2013 yılında bir Hollandalı konteyner gemisi bu rotayı kullanmayı deneyene kadar. Vancouver'dan kalkan ve Panama kanalı üzerinden Finlandiya'ya gitmesi gereken bu gemi Kuzeybatı geçidini kullanmaya karar vermişti. Böylece 100 yıl sonra bir ticari gemi bu rotayı tercih eden ilk gemi olarak karşımıza çıkmıştı. Öte yandan bu rotayı kullanmak seyahat süresini 4 gün kısalttı ve tam $80.000 yakıt tasarrufu sağladı. İşte bu başarılı seyahat her şeyi değiştirdi. O günden beri bu rota yeniden dünyanın gündemine oturdu ve süper güçler bu rotayı ciddi şekilde değerlendirmeye başladı. Bu rotadan şu an sadece buz kırıcı gemiler geçebiliyor. Ancak buzulların erime hızı göz önüne alındığında 2040 ile 2050 yılları arasında normal konteyner gemilerinin de bu rotayı rahatça kullanabileceği öngörülüyor. İşte o zaman dünya ticareti tamamen değişecek. Örneğin bugün Japonya'dan gelen ve Süveyş kanalı üzerinden Batı Avrupa'ya giden bir gemi Bering Boğazı'ndan geçerek Kuzeybatı geçidini kullanabilir. Bu da mesafeyi büyük ölçüde kısaltır.
Bu rotadan geçerek Batı Avrupa'ya ulaşacak bir gemi, Süveyş kanalı üzerinden geçen rotaya kıyasla tam 6.000 mil daha kısa bir yolculuk yapacak. Bunun sonucunda zaman ve para açısından muazzam bir tasarruf sağlanacak. Elbette bu rotanın popüler hale gelmesiyle Panama ve Süveyş kanallarındaki trafik ve gelirlerde büyük bir düşüş olacak. Belki de tüm ticaret kuzeybatı geçidine kayacak ve bu rotayı kontrol eden ülke için büyük bir avantaj sağlayacak. İşte bu nedenle Trump hem Kanada'nın kendi eyaleti olmasını istiyor hem de Greenland topraklarının ABD'ye katılmasını talep ediyor. Bu devasa ticaret gücünü tamamen sahiplenerek dünya sahnesindeki güç dengelerinin değişmemesini istiyor. Fakat bu iş o kadar da kolay değil. Rusya bu bölgede çok önemli ölçüde topraklara sahip. Ayrıca Çin, Arktik sınırlarına sahip olmamasına rağmen burayla ilgileniyor. Daha önce birçok videomda da anlattığım gibi Çin'in ekonomisi büyük ölçüde üretim ve ticarete dayanıyor. Bu ihracatlar genellikle Malakka Boğazı üzerinden Hint Okyanusu'na, ardından Süveyş kanalı yoluyla Batı Avrupa'ya taşınıyor. Eğer bu boğazlardan biri herhangi bir nedenle kapatılırsa Çin ekonomisi ciddi şekilde zarar görür. Kuzeybatı geçidi her ne kadar Çin için Avrupa'ya daha hızlı ve güvenilir bir alternatif sunuyor olsa da bu rota kullanıldığında Çin ve onun müttefikleri devre dışı kalıyor. İşte bu nedenle Çin Arktik bölgesiyle alakalı planlara sahip. Hatta sırf bu yüzden 2018 yılında kendilerini resmi olarak Arktik'e yakın ülke ilan ettiler. 2023 yılında ise kendi ürettikleri buz kırıcı gemisini Arktik'e keşif amaçlı gönderdiler. Öte yandan ABD geçmişte bu bölgenin herkes için serbest bölge ilan edilmesini istiyordu. Kanada ise onlardan farklı olarak kontrolün tamamen kendisine verilmesi gerektiğini savunuyordu. Böylece bu rotadan geçen tüm gemilerin sorumluluğunu da üstlenmiş olacaklardı. Ayrıca buradan geçen gemilerden ücret alarak tıpkı Panama ve Süveyş kanallarını kontrol eden ülkeler gibi gemilere gerekli altyapıyı ve hizmetleri sunabilecekler. Ama günümüzde işleri hiç de kolay görünmüyor. Şu an Kanada ve ABD arasında sadece bu konuda değil, bir ülkenin eyalet olmasını isteyecek kadar büyük bir çıkmaz var. Bu kritik durum önümüzdeki aylarda yeni stratejik hamleleri doğurabilir. Eğer Trump Kanada ile aynı fikirde olmazsa, Kanada'nın taraf değiştirip Rusya ve Çin'den destek alması oldukça muhtemel. Bu da kendisinin Arktik bölgesinde sınırı olduğunu ilan eden Çin'in işine gelecektir. Fakat böyle bir ittifak kurulması durumunda ABD şüphesiz bu bölgede Çin ve Rusya'nın söz sahibi olmasını kabul etmeyecektir. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Şu anda Elon Musk resmen dalga geçen bir üslup kullanıyor. Ayrıca ABD vatandaşlarının önemli bir kısmı Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti olması gerektiğini ifade eden tweetler paylaşıyor. Bizdeki 82 Musul, 83 Kerkük düşüncelerine benzerlikte 51 Kanada, 52 Greenland paylaşımları yapılıyor. Sizce Kanada ABD eyaleti olmalı mı? Hatta işleri biraz daha abartalım ve Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirme açıklamasını da göz önüne alalım. Gelin böyle bir şeyin yaşanması olasılığında neler olabilir bunları gözden geçirelim. Öncelikle kurulacak olan bu yeni devlet yaklaşık 20 milyon kilometre karelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi unvanını alacak. Kanada ve ABD'nin geniş topraklarını birleştirip Meksika'yı da eklemek Rusya'dan bile daha büyük bir yüzölçümünü ortaya çıkarıyor. Öte yandan bu devlet 30 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılaya sahip olacak. Dolayısıyla bu birleşme kurulacak olan yeni devleti ekonomik olarak rakipsiz hale getirecek. Yaklaşık 50 milyonluk nüfusuyla Hindistan ve Çin'in ardından dünyanın en kalabalık 3. ülkesi olacaklar. Bu büyük nüfus Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası sahnedeki etkisini daha da pekiştirecek. Zaten Trump'ın donanımlı göçmenleri ülkemize istiyoruz açıklamaları da mevcut. Kanada donanımlı göçmen ihtiyacını doğrudan karşılayacaktır. Çünkü bu ülkenin yaptığı en iyi şeylerden birisi göçmenleri almak ve ekonomiye katmak. Öte yandan bu birleşme sayesinde Arktik kontrolü neredeyse tamamen ele alınacak. Ayrıca Trump 800 milyar doları aşan muazzam bir askeri bütçeyle dünyanın en güçlü ordusuna sahip olacak. 1.7 milyon aktif askere sahip bir ordu gücü Hindistan ordusuyla yarışacak hale gelebilir. Bu söylediklerimiz şimdilik ütopik gibi dursa da karşımızda ne yapacağı belirsiz olan Trump var. Açıkçası ben Trump'ın AB ve ABD'ye birçok sorun yaşatacağını ve güç kaybettireceğini düşünüyorum. Trump Tower'ın önünde patlatılan Tesla model araç belki de gelecek için bir ön gösterimdi.
Fakat Greenland tartışmaları üzerinden ABD ilk olarak NATO ve ABD ile zıtlaşacak gibi duruyor. Öte yandan Kanada ile yaşayacakları sorunlar en iyi müttefiklerinden birisi olan Kanada'yı Rusya ve Çin'e yakınlaştırabilir. Bu soruların cevapları gelecekte bizleri bekliyor. Umarım hepimiz için hayırlı ve huzurlu bir geleceğe sahip oluruz. Beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve 1 milyon yolunda kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.